Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Emrecan Balcı. Artvin'de doğdum. Uzun zamandır Çanakkale'de otopsi görevlisi olarak çalışıyorum. Bugün sizi soğuk morg odalarından alıp sıcak kalplere kadar dokunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne uzanan bir yolculuğu anlatacağım. Kendi işimin tamamı adli tıbbi olaylar üzerine. Aldığım eğitim insanların hayat yolculuğunun sonrasını konu alıyor. Çoğu insanın duymak istemediği, görmek istemediği, hatta buraya resmini bile koyamadığım işler bunlar. Hatta bu işi yaptığım için benden bile uzak durabiliyorlar. Ama onları da anlayabiliyorum. Çünkü ben kendi işimi anlatmasam bile benimleyken kaçmaya çalıştıkları travmaları ve üzüntüleri hatırlayabiliyorlar. Bu alanda neredeyse 10. yılım ve acil tıp teknisyeni olup insanlara umut olma, hayatta tutma arzusuyla dolu bir gençken o hayatta tutmaya çalıştığım insanları morgda karşılayacağım bir mesleği yapacağımı düşünmüyordum. Zaten kim bunun hayaliyle büyür bilmiyorum ömrünü morgda geçirmeyle. Ben onlardan değildim. Umarım sizin de hayatınızda öyle birileri yoktur. Ee, ve bu işi yaparken genellikle yalnız çalışıyorum ve e, yaşadığım zorlukları, sıkıntıları hep yalnız atlatmaya çalışıyorum. Ve bunu yaparken de birçok soru alıyorum. Bunların başında biraz önce daha buraya gelmeden 10 dakika önce aldım sonuncusunu. Karşılaştığın en garip vaka neydi sorusu. Diğerleri de korkuyor musun, rüyalarına giriyor mu, etkileniyor musun soruları. İlk soruya verdiğim yanıt karşımdakinin duyacaklarına ne kadar hazır olduğuna göre değişse de diğerlerine verdiğim yanıt ilk günden beri değişmiyor. Korkmuyorum, rüyalarıma da hiç girmedi ve neredeyse hiç etkilenmiyorum. Ama neden etkilenmiyorum? Ben de bunu kendime soruyorum. Yani ben çok mu güçlü birisiyim, çok mu farklı birisiyim? Yani şu an karşımda oturanlardan çok mu özel birisiyim? Değilim, hayır. Ben de sizler kadar hassas bir kalbe sahibim. Ama nasıl olur da hala ben bu işi yapabiliyorum? Ben de kendime başladığımdan beri bunu sorarken artık cevabı bulduğumu düşünüyorum. Çalışırken çoğunlukla yalnızım dediğim gibi. Bir avuç insanla gece gündüz demeden adalet arayışına giriyoruz. Ee, ve bunu yaparken dışarıda yakınlarının ağıtları yükseliyor ve bizim içeride kendi duygularımızı bastırmamız gerekiyor. Çünkü çevrenden, ailenden, herkesten bu işi yapıyorsan sen sanki bu işi yapmak için doğmuşsun gibi gayet normal bir karşılamayla sen zaten güçlüsün cevabını alıyorsun. Ee, ve e, bu işi yaparken e, gece gündüz demeden morgda bir uğraş içindeyken e, benim içimde tatmin olmayan bir şeyler olduğunu hissettim. Evet, çoğusunun belki ilgisini de çekiyor olabilir. İşte cinayet, intihar, ateş silah yaralanması, bu tarz vakalar nerede, nasıl, ne zaman gerçekleşti gibilerinden. Ee, evet, bu anlamda bu beni tatmin ediyor. Yaptığım meslekte kilit bir rol oynadığımı düşünmek, öne çıkılmayan konularda koşan olmak bana iyi hissettiriyordu. Ama içimde hep bir boşluk kalıyordu. Bu bunun ne olduğunu zamanla teşhis edebildim. Ben yaptığım işte sanırım teşekkür bekliyordum, minnet bekliyordum. Çünkü bir sakız sattığında bile karşılığında teşekkür alabilecekken ben maalesef teşekkür edilecek ya da işte bunu yaptığın için sağ ol denilebilecek bir iş yapmıyorum. Ama hani şu da anlaşılmasın, morgda zaten acılarını bile tam yaşayamamış o ailelerden bir de yani yaşamasına fırsat verilmeyen ailelerden zaten teşekkür ve minnet beklemiyorum. Benim istediğim şey bu içsel mesleki tatminlik haricinde işin biraz da sosyal kısmıydı. Çünkü hayat zincirinin o son halkasını yeterince görmüştüm. Artık böyle sürekli umutların noktalandığı yerde değil de umudun başladığı yerde olmak istiyordum. Bunu düşündüğüm anların birinde Ulusal Medikal Kurtarma ekibiyle tanıştım. E, Kahramanmaraş depreminde ben de herkes gibi çantamı alıp gidebilen herkes gibi ben de oraya gidenlerdenim. Günlerce, haftalarca hatta ölüm muayenesi, otopsi ve teşhislerde görev aldım. Bunu yaparken de birçok farklı kurum ve kuruluşu gözlemledim. Çünkü yeri geldi dışarıda da yattım, yeri geldi morgda da yattım, sahaya da çıktım.
Aralarından biri benim dikkatimi çekti. Çünkü çalıştığım bakanlık sebebiyle de adını sıkça duyduğum UMKE ekipleri. İzlediğimde gerçekten asker gibi disiplinlilerdi ve buna rağmen yakınlarıymış gibi enkaza girmeleri, her şeyini feda etmeleri benim çok dikkatimi çekti. Çanakkale'ye döndükten sonra yaptığım ilk iş UMKE'ye başvurmak oldu. Ee, Teorik ve pratik bir haftalık süren eğitimden sonra ben de UMKE ailesine katıldım. Ve bu vesileyle de daha gittiğim ilk görevden beri sanki yıllardır aralarındaymış gibi bana hissettiren UMKE sorumlumuz Ersin Çoban'a da teşekkür etmek istiyorum. Ama diğer ekibin geri kalanı da ondan farksız değil. Ben hatta kafamda ne zaman UMKE'ye başladım onu bile bilmiyorum. Çünkü bir yabancılaşma hissetmedim. Ee, Bu bizim için çok önemli. Çünkü UMKE'de yurt içinde ya da yurt dışında biz bir yere gittiğimiz zaman bizim bizden başka kimsemiz olmuyor ve tüm kaynaklarımızı gittiğimiz ekiple beraber kullanmamız gerekiyor. E, Bir yapbozun parçaları gibi çalışıyoruz. Mesela belki duymuşsunuzdur, Çanakkale yangınları birkaç yıldır çok fazla var ve ben hepsinde görev aldım. E, Bir yangın gelirken bir köye 5 kişilik timimizde biri kapı kapı zilleri çalıp oradaki insanları uyarırken, biri farklı iş yaparken, göz damlası damlatırken ben e, bir teyzemize ilk müdahalesini yapıp omzumda 1 kilometre taşıyabiliyorum. Ama enkaza giremiyorum. Hani benim de yapımdan dolayı bu pek mümkün değil. Ama onu da yapan, çok iyi yapan arkadaşım var. Veya yüzlerce metrekarelik Sahra Hastanesi kuruyoruz. Ve onun elektrik sisteminden alınayan da UMKE'ci arkadaşım var. Ve birkaç saatte elektrik, su, hidroforunu, tüm tesisatını kullanabiliyor, döşeyebiliyor. Bu bizim için çok önemli. Yani UMKE sadece afetlere koşan bir ekip değil, o umutların yeniden yeşerdiği noktada görev alan bir ekip. Depremde, selde, yangında, nerede bir doğal afet varsa biz oraya gidiyoruz. Ve orada yeri geliyor o bahsettiğim ağır iklim sahra hastanelerini kuruyoruz ve sağlık yardımı sağlıyoruz. Yeri geliyor enkaza giriyoruz, insanları çıkarıyoruz. Veya bu olmasına da gerek yok. Yangın anında bizim köpeği sırtlayıp da kaçırdığımız çok oldu olay yerinden. Ben bile belki 20 tane yapmışımdır sadece bir yangında. Ee, Orada bir çocuğun elini tutup yalnız değilsin demek bile bana çok iyi hissettiriyor. Ee, Yani bu vesileyle de şunu söylemek istiyorum. Ben hayatım boyunca hep iki çizginin arasında yürüdüm. Bunların çizgilerin biri hayatın son bulduğu yerdi. Diğeri de hayatın yeniden başladığı yer. Adli tıpta ölümü gördüm. Umutların tükendiğini gördüm. UMKE'de umutların yeniden yeşerdiğini, tekrar filizlendiğini gördüm. Ama burada önemli olan bu iki uç nokta değil, bunların kesişiminde yaşayabilmek ve yani çünkü bir gün bir insanın son nefesine tanık olursun, bir gün başkasının ilk umuduna. Ben kendi kesişimimi buldum. Eğer siz de bir gün kendi kesişiminizde durursanız şunu unutmayın. Bulunduğunuz o yer bir başkasının yeniden başlayacağı yer olabilir. Teşekkür ederim.